Bugün dünyanın en gizemli uygarlıklarından biri olarak kabul edilen Antik Mısır hakkında bildiklerimizin büyük bölümü aslında yalnızca son 200 yılda çözümlenebilmiş bilgilere dayanıyor. Oysa bundan yaklaşık 200 yıl önce insanlar piramitlerin duvarlarında, dev tapınakların sütunlarında ve firavunların mezarlarında gördükleri binlerce sembolün ne anlama geldiğini bilmiyordu. Kartallar, şahinler, yılanlar, gözler, lotus çiçekleri, güneş diskleri ve insan figürleri. Hepsi sessizdi. Binlerce yıl boyunca taşlara kazınmış bu işaretler anlamlarını tamamen yitirmiş gibiydi. Peki bir uygarlığın dili nasıl olur da unutulur? On binlerce yazıt nasıl olur da yüzyıllar boyunca hiç kimse tarafından okunamaz? Ve tek bir taş bütün bu sessizliği nasıl bozabilir? İşte bugün insanlık tarihinin en büyük bilimsel başarılarından biri olarak kabul edilen bu olağanüstü keşfin hikayesini anlatacağız. Bu yalnızca Rosetta taşının değil, aynı zamanda Antik Mısır'ın yeniden doğuşunun hikayesi. Antik Mısır uygarlığı yaklaşık 5000 yıl boyunca Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında gelişti. Tarım, mimarlık, matematik, astronomi ve mühendislik alanlarında çağının çok ötesine geçen bu uygarlık aynı zamanda insanlık tarihinin en gelişmiş yazı sistemlerinden birini geliştirdi. Bugün hieroglif adını verdiğimiz bu yazı sistemi M.Ö. 3200 yıllarında ortaya çıkmaya başladı. Başlangıçta daha basit işaretlerden oluşan bu sistem yüzyıllar içinde inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya dönüştü. Zamanla yüzlerce farklı sembol kullanılmaya başlandı ve her biri farklı anlamlar taşımaya başladı. Hieroglif kelimesi aslında Mısırlara ait değil. Bu isim yüzyıllar sonra Mısır'ı ziyaret eden antik Yunanlılar tarafından verildi. Yunanca hieros yani kutsal ve glyphein yani oymak sözcüklerinden türeyen hieroglifikos kutsal oyma yazılar anlamına geliyor. Çünkü Yunanlar bu yazıları en çok tapınak duvarlarında görüyor ve onların yalnızca rahiplerin anlayabileceği kutsal semboller olduğuna inanıyordu. Gerçekte ise hieroglifler sadece dini metinlerde kullanılmıyordu. Firavunların zaferleri, vergi kayıtları, kraliyet fermanları, mezar yazıtları, adak metinleri ve hatta günlük yaşamın bazı kayıtları da bu yazıyla oluşturuluyordu. Bunun yanında daha pratik belgeler için geliştirilen hieratik ve daha sonra demotik adı verilen daha hızlı yazı türleri de kullanılıyordu. Ancak yazının böylesine gelişmiş olması onu herkesin okuyabildiği anlamına gelmiyor. Antik Mısır'da okuryazarlık oldukça sınırlıydı. Yazıyı öğrenmek uzun yıllar süren bir eğitim gerektiriyordu ve bu eğitimi yalnızca katip adı verilen özel görevliler alabiliyordu. Tabii katipler sıradan memurlar değildi. Devletin hafızası onlardı. Vergileri kaydeder, ticaret anlaşmalarını yazıya geçirir, tapınak kayıtlarını tutar, Firavun adına resmi belgeleri hazırlarlardı. Birçok aile için çocukların katip olması toplumdaki en büyük başarı göstergelerinden biri sayılıyordu. Çünkü fiziksel emekten uzak, saygın ve güvenli bir yaşamın kapısını açıyordu. Mısırlılar yazının ilahi bir armağan olduğuna inanıyordu. Yazının mucidi olaraksa bilgelik, ay ve yazı tanrısı Thoth gösteriliyordu. Bu nedenle yazmak yalnızca teknik bir beceri değil, aynı zamanda kutsal bir görev olarak görülüyordu. Tapınak duvarlarına kazınan her işaretin tanrılar tarafından görüldüğüne inanılıyor, yanlış yazılmış bir sembolün bile dini anlamı değiştirebileceği düşünülüyordu. Yüzyıllar boyunca bu gelenek kesintisiz devam etti. Firavunlar değişti, hanedanlar yıkıldı, istilalar yaşandı ancak hieroglifler varlığını sürdürdü. Persler Mısır'ı fethetti, ardından Büyük İskender geldi. Daha sonra Ptolemaios hanedanı kuruldu. Bütün bu siyasi değişimlere rağmen tapınaklarda eski yazı yaşamaya devam etti. Fakat milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı resmi din olarak benimsemesiyle birlikte Antik Mısır'ın geleneksel dini yapısı büyük bir darbe aldı. Pagan tapınakları kapatıldı, rahip okulları dağıtıldı ve hieroglifleri öğreten son merkezler de zamanla ortadan kalktı. Artık bu yazıyı okuyabilecek yeni insanlar yetişmiyordu.
Bilinen son hiyeroglif yazıtı milattan sonra 394 yılında Fiyalet Tapınağı'na kazındı. Bu tarihten sonra binlerce yıllık yazı geleneği tamamen sustu. Takip eden yüzyıllarda Mısır'ı ziyaret eden Arap, Bizans ve Avrupalı gezginler tapınak duvarlarındaki gizemli sembollere hayranlıkla baktılar. Kimileri bunların büyü formülleri olduğuna inandı, kimileri ise gizli bir bilgelik sistemi olduğunu düşündü. Hatta bazıları ise her sembolün tek başına derin felsefi anlamlar taşıdığına inanıyordu. Ancak hiç kimse gerçeği bilmiyordu. Aslında bütün dünya binlerce yıldır gözlerinin önünde duran bir dili tamamen unutmuştu. İşte bu sessizlik yaklaşık 1400 yıl boyunca devam etti. Ta ki Mısır'ın sıcak kumları arasından siyah bir taş çıkarılıncaya kadar. Rosetta taşının keşfine geçmeden önce çözülmeye çalışılan şifrenin ne kadar karmaşık olduğunu bir anlayalım. Çünkü yüzyıllar boyunca bilim insanlarının yaptığı en büyük hata hiyeroglifleri yalnızca resimlerden oluşan basit bir yazı sistemi zannetmeleriydi. İlk bakışta bu düşünce oldukça mantıklı görünüyor. Bir kuş resmi gerçekten bir kuşu, güneş resmi güneşi, su dalgaları ise nehri temsil ediyor olabilirdi. Tapınak duvarlarına bakıldığında yüzlerce farklı figür seçilebilir. Şahinler, baykuşlar, yılanlar, aslanlar, gözler, tahtlar, kamışlar, eller, ayaklar, daha niceleri. İşte yüzyıllar boyunca insanlar tam da bu nedenle yanıldı. Her sembolün yalnızca çizdiği nesneyi anlattığı düşünüldü. Oysa antik Mısır yazısı insanlık tarihinin geliştirdiği en sofistike yazı sistemlerinden biriydi. Modern araştırmalar klasik dönemde kullanılan hiyeroglif repertuarında yaklaşık 700 temel işaret bulunduğunu, geç dönemlerde ise bu sayının binleri bulabildiğini gösteriyor. Bu da hiyeroglifleri öğrenmeyi son derece zorlaştırıyor. Bir katibin eğitim alması yıllar sürüyor, usta sayılabilmesi için yüzlerce sembolü ezberlemesi gerekiyor. Peki bu semboller nasıl çalışıyordu? Birinci grup anlam işaretleri ya da logogramlardı. Örneğin güneş diski bağlama göre gerçekten güneş anlamına gelebiliyordu. Bir ev çizimi ev kavramını temsil edebiliyordu. Fakat iş bununla bitmiyordu. İkinci grup ise ses işaretleriydi. İşte hiyerogliflerin çözülmesini yüzyıllarca geciktiren asıl özellik buydu. Bazı semboller artık bir nesneyi değil, bir sesi temsil ediyordu. Örneğin bir baykuş resmi her zaman baykuş anlamına gelmiyordu. Çoğu zaman sadece belirli bir sessiz harf değerini ifade ediyordu. Aynı şekilde kamış yaprağı, su dalgası ya da akbaba figürü de belirli sesleri karşılıyordu. Başka bir ifadeyle Mısırlılar resimleri harf gibi kullanıyorlardı. Bazı işaretler iki sessizi birlikte ifade ediyor. Bazıları ise üç sessizden oluşan heceleri temsil ediyor. Bir kelimenin yazımında tek sesli, çift sesli ve üç sesli işaretler aynı anda kullanılabiliyor. Bunların yanına anlamı güçlendiren ek semboller de eklenebiliyordu. Bu nedenle hiyeroglifler ne tamamen alfabetik bir sistemdi ne de tamamen resim yazısıydı. Aslında bu iki dünyanın benzersiz bir birleşimiydi. Daha da ilginç olansa Mısır yazısında sesli harflerin çoğunlukla yazılmamasıydı. Yazıda genellikle sadece sessiz harfler yer alıyordu. Bugün Antik Mısır dilini okurken kullandığımız birçok seslendirme modern araştırmaların yaptığı bilimsel rekonstrüksiyonlara dayanıyor. Örneğin bugün Ramses diye telaffuz ettiğimiz firavunun adı antik yazıda sadece sessiz harflerle ifade edilmiş. Gerçek telaffuzunun tam olarak nasıl olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Fakat hiyerogliflerin en zekice özelliklerinden biri bunun da ötesindeydi. Mısırlılar aynı şekilde yazılabilecek farklı kelimeleri birbirinden ayırmak için belirleyici işaretler yani determinatifler kullanıyordu. Bu semboller okunamazdı. Onlar yalnızca okuyucuya kelimenin hangi anlamda kullanıldığını gösteriyordu. Örneğin aynı sessiz harf dizisi hem bir insanı hem de bir yeri ifade edebiliyorsa kelimenin sonuna küçük bir insan figürü veya şehir planını andıran bir işaret ekleniyordu.
Böylece okuyucu hangi anlamın kastedildiğini anlayabiliyordu. İşte bugün bilgisayarlarda kullandığımız emojilere benzeyen bir sistem, ancak çok daha sistemli ve dil bilimsel bir işleve sahip. İşte bu nedenle hieroglifleri çözmeye çalışan ilk Avrupalı araştırmacılar sürekli başarısız oldular. Bir sembol bazen bir nesneyi temsil ediyor, aynı sembol başka bir metinde yalnızca bir sesi ifade ediyor, üçüncü bir metinde ise hiçbir şekilde okunmadan yalnızca anlam açıklıyordu. Kurallar ilk bakışta son derece karmaşık gibi görünüyordu. Üstelik yazının okunma yönü de sabit değildi. Bugün kullandığımız alfabelerde soldan sağa ya da sağdan sola belirli yönler var. Hierogliflerde ise yazı hem soldan sağa hem sağdan sola hem de yukarıdan aşağı yazılabiliyor. Peki okuyucu doğru yönü nasıl anlıyor? Cevap oldukça zekice. İnsan ve hayvan figürlerinin yüzleri hangi yöne bakıyorsa metin de o yönden okunmaya başlanıyor. Eğer kuşlar sola bakıyorsa satır soldan sağa değil, sağdan sola okunuyordu. Eğer figürler sağa dönükse okuma yönü tam tersiydi. Bu estetik anlayış sayesinde yazılar tapınak duvarlarının mimarisine uyum sağlayacak biçimde düzenlenebildi. İşte Mısırlı katipler için yazı yalnızca bilgi aktarımının bir yolu değil, aynı zamanda bir sanat eseri. Bir metnin görsel dengesi, satırların düzeni ve sembollerin yerleşimi büyük önem taşıyor. Bu yüzden aynı metin farklı anıtlarda farklı kompozisyonlarla yazılabiliyor, ancak anlamı değişmiyor. Yüzyıllar boyunca bu karmaşık sistem kusursuz biçimde kullanıldı. Firavunların taç giyme törenleri, askeri zaferleri, dini ritüelleri ve tanrılara sunulan adaklar bu semboller aracılığıyla ölümsüzleştirildi. Ancak zaman ilerledikçe günlük yaşam hız kazandı. Uzun ve ayrıntılı hieroglifleri her belge için kullanmak pratik değildi. Bu nedenle rahipler ve katipler aynı dilin daha hızlı yazılabilen biçimlerini geliştirdi. İlk olarak hieratik, daha sonra ise çok daha sade bir yazı sistemi olan demotik ortaya çıktı. Artık resmi belgeler, ticari kayıtlar ve günlük yazışmalar çoğunlukla bu yeni yazılarla hazırlanmaya başlandı. Fakat tapınakların kutsal duvarlarında, firavun mezarlarında ve dini anıtlarda hieroglifler kullanılmaya devam etti. İşte bu durum yüzyıllar sonra bulunacak Rosetta taşını benzersiz hale getirdi. Çünkü aynı metin bu üç farklı yazı geleneğini tek bir taş üzerinde bir araya getiriyordu. O gün bunu yazan Mısırlı katipler muhtemelen 2000 yıl sonra bu taşın bütün bir uygarlığın yeniden konuşmasını sağlayacağını hayal bile edemezlerdi.